Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Hyundai i20 ile birlikteyiz. Biliyorsunuz Hyundai i20 ÖTV indirimiyle alınabilecek araçlardan biri. Bu sebeple ben de bu aracı incelemek istedim. Aracımız 2023 model, baz donanıma sahip. Ben size güncel motor seçeneklerini ve güncel donanım seçeneklerini de anlatacağım videoda. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Anahtarımız sustalı. Güzel, en azından sustalı ve uzaktan açıp kapatabiliyoruz. Fazla özellikleri yok ne yazık ki. Dış tasarımla başlayalım. Hemen Hyundai sembolünün üstünde güzel bir hat var ve bu arkaya doğru devam ediyor. Yine motor kaputunun sağ ve sol tarafında da güzel iki hat var. Aracın sportif karakteristiğini vurguluyor. Ön tarafta bulunan panjur baz modellerde bu şekilde. Elit donanımda biraz daha farklı. Park sensörleri ne yazık ki bulunmuyor. Burada bir hava girişi var ve bakalım şöyle bir aktif mi? Evet, aktif bir hava girişimiz var. Hankook Kinergy Eco 2 lastiğini görüyoruz. Ölçülerimiz 185, 65, 15. Geniş yanaklı bir lastik fakat performansını çok beğenmedim. Birazdan fren ve yol tutuşunu da görmüş oluruz. Aynalarımız şöyle biraz uzun tasarlanmış ve burada dikkat ederseniz aerodinamik bir tasarım yapılmış. Rüzgar gürültüsünü azaltmak anlamında yine aracın yan tarafında başlayıp arkaya doğru giden güzel keskin hatların olduğunu görüyoruz ve arka kapıda bu hatlar ikiye çıkıyor ve şurada benzin deposu. Bunun tasarımını güzel yapmışlar. Şöyle açayım. Her zaman yuvarlak görmeye alışık olduğumuz için benim hoşuma gitti. Güzel gizlemişler burayı açıkçası. Bu donanımda balık sırtı bir antenimiz bulunmuyor. Arkada şöyle küçük bir spoilerimiz var. Bakın burada yine aerodinamik parçalar kullanılmış. Bu parçalar sayesinde rüzgar gürültüsü azaltılmış. Aerodinamik tasarıma tamponda bulunan bu detayı da eklemek istiyorum. Farlarımız halojen. Ne yazık ki birazdan onların çekimlerini alacağım fakat şurada güzel bal peteği formatında bir detay var. Bu hoşuma gitti açıkçası. Arka farların üzerinde i20 yazımız var. Yine bu da güzel düşünülmüş bir detay olmuş. Arka tarafta bakın şöyle bu parça uzuyor fakat burada herhangi bir aydınlatma bulunmuyor. Yine arkada da park sensörlerimiz bulunmuyor ve tabii ki baz donanımda kamerada yok ne yazık ki. Tamponun altında difüzör tarzı bir tasarım görüyoruz. Egzozumuz neredeyse gizli. Aracın altına baktığımızda tabii ki torsiyon çubuğunu görüyoruz. Arka lastiklere baktığımızda ise kampanayı görüyoruz. Bu bizi üzüyor. Bakalım fren performansı nasıl olacak? Bagajımızı buradan açıyoruz. 351 litrelik bir bagajımız var. Sağ tarafta cırt cırtlı bir burada tutacak var. Bir aydınlatmamız sağ tarafta ve sol tarafta. Askı poşeti için yerlerimiz bulunuyor. Yükleme eşiğimiz derin. Sınıf ortalamalarında bir malzeme kalitesi var. Yedek lastiğimiz yok ve tamir kitimiz bulunuyor. Üst taraftaki bu döşemeyi ise şöyle göstereyim size. Çıkartıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. En azından bu güzel düşünülmüş. Şimdi koltukları yatıracağım fakat yatırmadan önce güzel bir şey göstereceğim. Bakın şurada bir aparat var. Şu şekilde emniyet kemerimizi buraya sabitliyoruz ve koltuğu yatırdıktan sonra emniyet kemeri arka tarafa gelmiyor arkadaşlar. Buraya sıkışmamış oluyor. Koltuk ne yazık ki tek parça olarak yatıyor. Yattığında 1165 litrelik bir bagaj hacmi elde ediyorsunuz ve burada yine büyük bir yükseklik bulunuyor. Keşke bu koltuklar bağımsız olarak yatırılabilseydi. Şimdi arka koltuklara geçelim. Boyum 1.85, koltuklar bana ayarlı, diz mesafesi yeterli. Baş mesafesi yeterli. Burada herhangi bir kol dayama, hava çıkışı veya USB çıkışı bulunmuyor ne yazık ki. Şaft tünelinde çok fazla büyük olmadığını söyleyebilirim. Isofix bağlantıları için fermuarlı bir düzen kullanılmış. Arka tarafta el tutamakları var ve aynı zamanda ışıklandırmamız da bulunuyor. Koltukların arkasında da ne yazık ki saklama gözümüz bulunmuyor. Arka yolcular için sadece burada bir alan var. Bu da güzel bir kumaşla kapatılmış en azından. Gelelim malzeme kalitesine. Sert plastik, sert plastik. Her yer sert plastik arkadaşlar. Burada malzemelerinizi koymak için güzel bir alan tahsis edilmiş ve dikkat ederseniz ters bir tasarım yapılmış. Sularınız ön tarafa düşmesin diye. El tutamağının içerisinde yine malzemelik olarak kullanabileceğiniz bir alan var. Kapı kollarımız bu şekilde tasarlanmış. Arka camımız tek tuşla açılmasa da ışıklandırması var ve camımız neredeyse tam olarak açılıyor diyebiliriz. Ön tarafta malzeme kalitesi sert plastik, sert plastik, sert plastik. Ne yazık ki burada her yer sert plastik. Yine aynı tasarım burada da kullanılmış. Güzel düşünülmüş bir detay. 4 cam otomatiğimiz, çocuk kilidimiz, aynalarımızı elektrikli olarak buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi kokpite geçelim. Baz donanımda gösterge bu şekilde geliyor ve ne yazık ki dijital bir multimedya ekranımız bulunmuyor. Direksiyon
tabii ki plastik, herhangi bir kaplaması yok. 4 kollu bir direksiyonumuz var. Sol tarafta multimedya, sağ tarafta hız sabitleme sistemi bulunuyor. Multimedya sistemini özellikle almanızı tavsiye ederim. Geri görüş kamerası da birlikte geliyor. Burada kullanılan malzemelerin en azından hissiyatları çok kötü değil. Havalandırma ile birlikte burada bir hat kullanılmış ve bu hat bakın aracın her yerinde var. Torpidoyu açtığımızda ise tabii ki amortisör bulunmuyor. Işıklandırmamız da yok ne yazık ki. Vites topuzumuz bu şekilde tasarlanmış. Burada bir malzemelik var. USB-A çıkışımız bulunuyor. 12 volt çıkışımız bulunuyor ve bunların da ışıklandırması yapılmış. Geri görüş aynamız tabii ki manuel. Buradaki ışıklarımız da bu şekilde. Arka tarafı da buradan komuta edebiliyoruz. Aydınlatması olmasa bile en azından bir makyaj aynamız var. Her iki tarafta var bu arada. El frenimiz manuel. Burada bir termosluk var. Yani şu ön tarafta termos ses yapmadı ama arka taraf biraz daha büyük tasarlanmış. Burayı kullanmakta fayda var. Kol dayamamız bulunmuyor. Far yükseklik ayarı, aydınlatmaların seviyesini ayarlayabiliyoruz. ESP'yi kapatıp lastik basınçlarımızın sıfırlanmasını sağlayabiliyoruz. Motor kaputunu açtığımızda üst tarafta herhangi bir yalıtım malzemesinin kullanılmadığını görüyoruz. 1.4 litrelik 100 beygir ve 134 Nm torka sahip atmosferik bir motorumuz var. 6 ileri tam otomatik şanzıman buna eşlik ediyor. Motorumuzun da LPG uyumlu olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta en azından bir yalıtım malzemesi kullanılmış. Şimdi bir de çalıştıralım ve sesine bakalım. 4 silindirli bir motor olduğu için dikkat ederseniz titreşimsiz çalışıyor. Sessiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kapatalım. Yalıtım olmadığı için sesi çok fazla azalttığını söyleyemem. Şimdi hemen test sürüşümüze geçelim ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Anahtarsız çalışma sistemimiz yok ne yazık ki. En üst donanımda var. Birazdan donanımlardan da bahsedeceğim. Emniyet kemerimizi bağladık. Vitesimizi D'ye aldık. Direksiyon yumuşak arkadaşlar. Park manevralarında rahat bir şekilde manevranızı yapıyorsunuz. Kapılarımız otomatik olarak kilitlendi. Sevdiğimiz özellik. Hemen yakıttan bahsedeyim. Ön tarafta şu an yakıt ekranım varken 5.5 litreydi. Şimdi 5.6 litre oldu. Çekim alanına gelene kadar biraz şehir içi daha fazla kuzey otobanında kullandım. Tekrar hatta 5.5 litreye düştü. 55 kilometrelik bir kullanımın verisi aynı zamanda bu. Aracı ben teslim aldığımda 7.9 litreydi yakıt ortalaması. Ben biraz performanslı sürüşler yaptım. 8 litreleri gördüm. Fakat tabii atmosferik bir motor olduğu için özellikle performanslı sürüşlere çok fazla gelmiyor. Güç veremediği için daha fazla yakıt yakıyor tabii ki. Şanzımanımız 6 ileri tam otomatik ve gerçekten güzel çalışıyor. Kötü yanı ne? Biraz yavaş çalışıyor ama konforlu. Motor uyumu da gayet güzel. Bayır aşağı indiğinizde motor freni yapıyor. Herhangi bir kaçırma yapmıyor. Geriye doğru bir kaçırma yapmıyor. Vitesi D pozisyonundan sola aldığınızda manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz. İleri ittirdiğinizde vites arttırıyor. Geriye düşürdüğünüzde vites düşürüyor. Vites düşürme hızı ve arttırma hızı şöyle söyleyeyim. Düşürürken daha iyi düşürüyor ama arttırırken biraz daha yavaş arttırıyor. Ve manuel kullanırsanız hemen orada bir okta çıkıyor. Üst vitese geçmenizi söylüyor. 6 kademeli olmasını açıkçası çok beğendim. Güzel olmuş. Vites oranları gayet güzel. Şehir içi kullanımda en büyük eksiklik burada bir ekranın olmaması. Tabii Apple CarPlay ve Android Auto da yok bu sebepten dolayı. Arkada bir kamera da olmadığı için, park sensörleri de olmadığı için park ederken biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Aynalarda da şöyle bir sıkıntı var. Geri görüş aynamız düz, diğer aynalarımız biraz daha geniş açılı. O yüzden yan aynalarda objeler biraz daha uzak fakat geri görüş aynasında objeler biraz daha yakın gözüküyor. Bu da biraz kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Araçta dikkatimi çeken bir diğer husus şu oldu. Direksiyon milinden biraz ses geliyor. Çukurlara girdiğinizde o milde bir ses yapıyor. Daha önce benim Opel Corsa aracımda da bu başıma gelmişti. Kullanan arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Bize tecrübelerini aktarsınlar. Burada 2 tane kasisimiz var. Hemen onları değerlendireyim size. Biraz da hızlı geçeyim. Evet, çok sert değil, çok konforlu da değil. Biraz daha konforla sertlik düzeyi arasında fakat iyi ayarlanmış. Sıkıntısı ne? Biraz sesli çalışıyor amortisör sistemi. Böyle kasislerden geçtiğinizde herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Fakat kötü bir zeminden geçtiğinizde biraz ses yapıyor amortisör sistemi. Çok izole bir sistem değil ne yazık ki. Evet, o ses şimdi geldi mesela, size yansımış olabilir.
yansıdıysa ben de videoya eklerim tabii ki. Aracın bir kullanım modu yok. Spor, Eco ya da normal olarak bir kullanım modu yok. Modunuzu siz belirliyorsunuz. Ne kadar gaza çok basarsanız o kadar çok üst devirlerde tutuyor şanzıman. Eco mod olmasını isterdim açıkçası. Frenleri de beğendim. Frende böyle üst tarafta biraz bir boşluk var. Daha sonrasında gayet güzel tutuyor. Fakat lastikler gelirken bir iki virajda zorladım. Pek güven vermedi açıkçası. Bir iki yerden de böyle trim sesi yaptı. Tabii bu araca da özgü bir durum olabilir bilmiyorum ama sağ tarafta kapıdan geldi, sol tarafta kapıdan geldi. Bir iki yerde trim sesi yaptı araç. Aracın ağırlığı 1130 kilogram. Şehir içinde kullanılan bir araç olduğunu düşünürsek sınıf standartlarında diyebilirim. Buradaki multimedyanın tek artısı Bluetooth ile bağlayıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Onun haricinde herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ben aracın motorunu ve şanzımanını beğendim. Şehir içinde, şehir dışında gayet uyumlu. Bayır çıkarken veya bayır inerken olması gereken viteste tutuyor aracı. Bu konuda övgüyü hak ediyor. Güzel bir şanzıman motor ilişkisi olmuş. Bu motor şanzıman kombinasyonuyla güncel olarak bu araç satılmıyor. 1 litrelik turbo beslemeli 7 ileri DSG şanzımanla satılıyor. Onun da bir dün test sürüşünü yapma imkanım oldu. O motor tabii ki daha canlı, vites geçişleri çok daha hızlı. Sonuçta çift kademeli bir şanzıman gayet güzel tepkiler veriyor sizlere. Cep telefonumu Bluetooth ile bağladım. Şimdi müzik sistemine bir bakalım. Şöyle söyleyeyim, yeterli bir ses seviyesi var ve güzel yanı şu, ses seviyesini en üst seviyeye aldığınızda dahi herhangi bir bozulma olmuyor. Sınıf standartlarında bir ses sistemi olduğunu söylemek istiyorum. Sesin bozulmamasıyla benden övgüyü hak etti. Ben size hemen aracın güncel motor ve donanım seçeneklerinden bahsedeyim. 1.2 litre atmosferik bir motorla alabiliyorsunuz. Bu motor 79 beygir ve 118 Nm torka sahip. 1 litrelik turbo motorumuz 100 beygir ve 172 litrelik bir torka sahip ve bu tork değerini 1500 ile 4000 devir arasında veriyor. 7 ileri çift kavramlı şanzımanla alabiliyorsunuz. Jump, Style Limited Edition ve Elite olarak 4 tane paketi var. Şu an benim kullanmış olduğum araç Jump. Özellikle Elite donanımı tavsiye ederim sizlere. Neden? Hemen şöyle bahsedeyim. Dijital bilgi ekranı Style Limited Edition ve Elite ile birlikte geliyor. Kablosuz şarj sistemi Elite donanımla birlikte geliyor. Ambiyans aydınlatması ki gerçekten güzel. Elite donanımla gelen bir özellik. Anahtarsız giriş ve çalıştırma ve iki yönlü açılır sunroof yine Elite donanımla alabileceğiniz donanımlar. Yani özetle Elite donanım bir araç almanızı tavsiye ederim. Hele ki ÖTV indiriminden faydalanıyorsanız kesinlikle Elite donanım alın derim. Özetle şehir içerisinde park sensörlerinin ve kamerasının olmamasından dolayı Elite donanımı almanızı tavsiye ediyorum size. Tabi anahtarsız giriş sistemi de çok güzel bir sistem. Bu sistemde bence 2025 yılındayız. Olmazsa olmaz bir donanım. Tabi dijital klima da geliyor. Onlar da güzel özellikler. İşte performanslı sürüşler yapmak istediğinizde araç sürekli daha fazla gaza basmanızı istiyor sizden. Oysa ki bir sürüş modu olmuş olsaydı çok daha güzel olurdu. Sürekli devir üst tarafta hazır kalırdı. Ne yazık ki bu yok. Hem şehir içi hem şehir dışı yapmış olduğum özellikle gece sürüşlerinde beğenmediğim şey şu oldu. Ne yazık ki halojen farlar kullanılıyor ve bu halojen farlar buradan her ne kadar yüksekliğini ayarlamış olsanız da çok iyi bir aydınlatma sağlamıyor size. Aydınlatmalar derken ben size hemen ara çekim olarak onları da göstereyim. Gündüz farları, farlarımız uzunlar, dörtlüler. Şimdi arka tarafa bakalım. Fren, geri, dörtlüler ve sis farı. Sis farını gerekmedikçe kullanmayalım arkadaşlar. Bu arada aracın kendi aydınlatma sistemini ise beğendim. Kapı kollarında cam açma tuşlarının aydınlatması var. Güzel olmuş. İç aydınlatmaları bence yeterli. Bakın bir bayır çıkıyoruz. Biraz hızlanmak istedim. Motor hemen 3000 devirlere geldi. 4000'e kadar çevirdi. Tam gaz değilim. Ayağımı artık gazdan çektim. Yani motor güç ihtiyacı olduğunda üst devirleri tercih ediyor. Doğal olarak atmosferik motor. Bunlar normal. Kırmızı ışıkta durduk. Mesela start stop sistemi de yok bu araçta. Olsa iyi olurdu. Çünkü bazen uzun beklemelerde gerçekten faydalı oluyor. 0-100 yapacağım. Bastım.
0-100'ümüz 11 saniye olmuş. Düzeltilmiş zaman 11.2. Atmosferik bir motor olduğunu düşünürsek bence normal. Fren testi. Bastım. 4'leri yaktı. Fren mesafemiz 40 metre. Güvenlik standartlarının içinde. 80-120 ara hızlanmamızı ölçelim. Bastım. Ara hızlanmamız 9 saniye. Düzeltilmiş zamanımız 8.6 saniye. Yeterli bir performansı olduğunu düşünüyorum. Şimdi aracın viraj performansına bakalım. 120'ye kadar iyi hızlanıyor. Fakat ondan sonra açıkçası biraz daha cansız kalıyor motor. Bakın mesela gaza bastım. Biraz tepkisi geç oldu. Aracın yol tutuş kabiliyeti var. Tabii 15 inç jantlarla bu çok iyi bir seviyede değil açıkçası. Gövde salınımı olarak da evet biraz var ama bu normal, sınıf standartlarında olması gerektiği gibi. Sert bir araç değil. Hyundai i20N olsa biraz daha tabii ki sert olurdu. Güzel. Tekrar bastım. Tam gaz gidiyorum şu anda. 6500 civarında vites değiştirdi. Motor sesi güzel geliyor. Evet, vites geçişleri yavaş. Evet, şimdi araba kaymaya başladı. Arkadan da hafif kayıyor. Yani 120 zaten genelde buraya girdiğim hız. İyi bir performansı var. Lastikler 15 inç olduğu için o güzel tadı vermiyor. Şimdi kabin ölçümlerimizi yapalım. 90 2200 devir 58 desibel, 100 2400 devir 59 desibel, 110 2600 devir 60 desibel, 120 2800 devir 62 desibel. Yine sınıf standartlarında bir ses yalıtımı var. Şöyle bir yüksek hızlarda ne oluyor onu da görelim. 130'dan sonra rüzgar sesi geldi ama özellikle tabii tam gaz yaptığım için motor sesi de bariz geliyor. 150'den sonra rahatsız edecek bir ses seviyesi var diyebilirim. Gece de bu şekilde gözüküyor. Bence gayet güzel. Mavi aydınlatmaları sevdim. Ne yazık ki kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi gibi bir sistemimiz yok. Sadece hız sabitleme sistemimiz var. Hız sabitlemeyi 90'a aldım. 90'dan 120'ye çıkartayım. Uzun bastığımda 10-10 çıkıyor. Bakın 120'ye aldım ve hemen hemen böyle bir tam gaz muamelesi yapıyor ve 3500 devirde, yani yüksek bir devirde hızlandırıyor. Eğer bayır çıkarsanız daha yüksek bir devirde bunu tabii yapmak zorunda kalıyor. Motor yüksek hızlarda yeterli performansın üzerine çıkamıyor diyebilirim. Araç Euro NCAP'ten 4 yıldız almış. Bunu da belirteyim. Lastik gürültüsü geliyor. Sanki böyle lastik gürültüsü rüzgar gürültüsünden daha fazlaymış gibi geldi bana. Yakıt ortalaması şu anda 6.4 litre. Daha fazla hep uzun yolda kullandım. Tabii küçük performanslı sürüşlerde yaptım ama kısa sürdü bunlar. Şehir içinde 7.5-8 litreleri maksimum görürsünüz. Şehir dışında uzun yolda 5.5-6 litre bandında gezersiniz. Atmosferik motorların biliyorsunuz ekonomi potansiyeli de var aslında. Benim Hyundai i20'den bahsedeceklerim bunlar. Varsa sorularınız mutlaka yoruma beklerim. ÖTV kapsamında alınabilecek bir araç. Fakat tabii daha iyileri de var. Özellikle büyük bir araç istiyorsanız TOG tavsiye ederim. Henüz ne yazık ki onu da testini yapamadım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.